Hayatta herkes bir kere kendini tanıyıp tanımadığını düşünmüştür. Bugün takipçimden gelen bir soruyu sizinle paylaşıp onun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü bu benim de kendime daha öncesinde ve zaman zaman hala sorduğum bir soru. Kendimi hala tanımadığımı düşünüyorum. Ne sevdiğimi, ne istediğimi bile bilmiyorum. Kendimi tanımak için ne yapmalıyım? Açık konuşayım, bu sadece onun değil, aslında çoğumuzun kendi kendine sorduğu bir soru. Bu soru dışarıdan bakıldığında basit gibi görünüyor ama insan içine bir kere düştüğünde kolay kolay çıkamıyor. Çünkü bu soru sana sadece kim olduğunu değil, neye dönüşebileceğini de düşündürüyor. Potansiyelimizi gerçekleştiremiyormuşuz gibi hissettiriyor. Çünkü hayat çok hızlı akıyor ve biz içimizde donup kalmış gibi duruyoruz. Sanki bir şeyler eksik ama ne olduğunu da tam bilmiyoruz. Bu yüzden bu soruyu sormaya başlamak aslında önemli bir işaret. Çünkü insan kendini tanımaya ancak kendini sorguladığında başlar. Burada Matrix filminden bir örnek vermek istiyorum. Matrix filminde kainin mutfağının kapısında Temet Noche yazıyordu. Yani kendini bil. Orada Neo'nun yaşadığı şey sadece bir kehanet ya da kader meselesi değildi. O da kim olduğunu bilmiyordu. Seçilmiş kişi mi yoksa değil mi bir karmaşa içindeydi. Tıpkı bizim gibi. Ama kain ona sen seçilmiş kişi değilsin dediğinde bir şeyler netleşti. Olumsuz da olsa ne olduğunu bildiğinde daha cesur bir karar aldı ve gerçekten savaşmaya başladı. Belki de hepimizin içinde o his var. İçten içe biliyoruz. Bir yerlere gitmemiz gerekiyor ama o ilk adımı atamıyoruz. Bu da zamanla bir suçluluğa dönüşüyor. Kendimizi sorgulamaya başlıyoruz. Bu sorgulamalar sadece düşünce değil, bir süre sonra ruh halimizi de etkiliyor. Suçluluk hissi, yetersizlik, şüphe hissi, bunlar hayatımıza yerleşip kalıyor. Ama şunu unutmamalıyız, bu sorgulamalara başlamış olmak zaten doğru yolda olduğunu gösterir. Bu farkındalık kıymetlidir. Çoğu insan bu sorgulamayı hiç yapmadan yıllarca yaşar. Sen bunu fark ettiysen işte orada bir şeyler değişmeye başlamış demektir. Çoğu insan bu sorgulamayı hiç yapmadan yıllarca yaşar. Sen bunu fark ettiysen demek ki bir şeyler değişmeye başlamış. Kendini tanımak hemen olacak bir şey değil ama bu sürece açık olmak gerçekten büyük bir adım. Peki nereden başlamak gerekir? Öncelikle bilmediğini kabul etmekten. İnsan neyi bilmediğini fark ettiğinde öğrenmeye başlar. Ben bunu bilmiyorum diyebilmek aslında güçlü bir şeydir. Çünkü sınırlarını bilen biri o sınırları genişletmeye başlayabilir. Aynı şekilde istediğimiz şeyi, neyi istemediğimizi anladığımızda daha kolay bulabiliriz. Her şeyi bilemeyeceğimizi kabul etmek bizi küçültmez. Tam tersine bu bizi öğrenmeye açık biri yapar. Hayatta esas farkı yaratanlar da zaten bu öğrenmeye açık kalan insanlar oluyor. Bu süreçte sadece sonuca odaklanmak benim de düştüğüm yanılgılardan biri. Ama aslında önemli olan yolculuğun kendisi. Çünkü biz yolda gelişiriz, yolda dönüşürüz. Başarıya ulaşmak güzel ama oraya nasıl vardın, kim olarak vardın daha önemlidir. Klişe gibi gelebilir ama mutluluk yolun kendisidir sözü tam da bu yüzden önemlidir. Bazı klişeler değerlidir arkadaşlar. Kendini tanımak öyle bir kenara çekilip iç sesini dinlemekten ibaret değil. Bu aktif bir iş. Kendini tanımak aslında kendini inşa etmektir. Ben bunu sevmiyorum o zaman öyleyim gibi değil. Bunları fark ettikçe aslında yanıldığımızı ya da aslında daha farklı düşündüğümüzü fark edeceğiz ve kendimizi ona göre şekillendireceğiz. Yani bu süreç aslında kim olduğunu keşfetmekten ziyade kim olduğunu şekillendirmektir diyebiliriz. Çünkü aslında çoğumuzun olduğunu zannettiğimiz kişi başkalarının bize söylediği hikayelerle veya cümlelerle şekillenmiş bir şeyden ibarettir. Sen şöylesin, bu sana göre değil gibi laflar küçükken kulağımıza yerleşir ve zamanla gerçeğimiz haline gelir. Oysa gerçek olan senin kendinle zaman içinde kurduğun ilişkidir. Hikayeyi sen yazarsın. Kimse senin yerine bunu yapamaz. Genç olmamız bu konuda hem avantaj hem dezavantaj. Avantaj çünkü önünde zaman var. Deneyebilirsin, düşebilirsin, yanılabilirsin, yön değiştirebilirsin. Ama aynı zamanda dezavantaj. Çünkü ne yapacağını, neyi nasıl düşüneceğini tam olarak bilemeyebilirsin. Bu yüzden bu soruları erken sormak ve üzerine düşünmek çok değerli. Kendini tanıma süreci sabır isteyen bir şey, evet, ama sabretmeye kesinlikle değen bir şey. Bu süreçte bilgiye ulaşmamız da kolay. Her şey elimizin altında. ChatGPT, YouTube, Google. Neyi sorsak zaten cevabını alabiliyoruz. Ama mesele sadece bilgiye sahip olmak değil. Asıl mesele o bilgiyi nasıl kullandığımızla alakalı. Yani ne öğrendiğimiz değil, onu nasıl işlediğimiz. Eğer dikkat ettiyseniz artık aranan ya da bizi öne çıkaran yetenek neler bildiğimizden ziyade o bilgiyi nasıl kullandığımız, nasıl yorumladığımız.
ya da o hikayeyi nasıl anlattığımızdır. Yani mesele süreçtir. Ne yaşarsan yaşa, onu nasıl anlamlandırdığın, ne ders çıkardın ve bunu hayatına nasıl taşıdığın çok önemlidir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Kendini tanımak sadece kendi hayatın için değil, başkaları için de önemlidir. Çünkü kendini sevmeyen birisini başka birisi de sevmez. Kendini tanımayan biri potansiyelini ortaya koyamaz. Ve potansiyelini ortaya koyamayan biri de dünyaya katabileceği güzelliği içinde tutmuş olur. Buna kardeşinize, ailenize, eşinize katacağınız güzellikler de dahil. O yüzden bu sadece bir kişisel gelişim meselesi değil. Bu hayatımıza ve hayatımızdakilere katkı sunmakla da alakalı bir mesele. Bu video belki birçok kişi için bir başlangıç olabilir. Belki bir yolculuğa ilk defa adım atacaksındır. Ama unutma, yalnız değilsin. Bu soruları soran yüzlerce, binlerce insan var. Yorumlarda sen de kendi düşünceni yazarsan belki birbirimize bir şeyler katabiliriz. Ve bitirirken bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Temet Noce, yani kendini bil. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.